İkisi de C segmenti bu araçlar ve işin ironik kısmı da şudur ki Elantra ile Jetta'nın fiyatları hemen aynı. Arasında 5-10 bin lira fark ediyor. Videoyu atlamadan izlerseniz sonunda da hangisini tercih edeceğimi söyleyeceğim. Mantıklı sebepleriyle tabii ki. Araç bilgileriyle başlayacak olursak Elantra 2017 model 1.6 motora sahip, 6 ileri manuel şanzımanlı style paket, yani boş paketi bas paketi oluyor. 85.000 kilometrede araç bilgisiyle birlikte devam etmiş olalım. Jetta'da 2013 model 1.2 TSI motora sahip, 7 ileri DSG şanzımanlı, yani otomatik vites. Şimdi bir yerde 2017 model, bir yerde 2013, bir yerde otomatik bir araba, bir yerde manuel bir araba. Kilometreler, boya değişenler vesaire de hesaplarsak yani çok da öyle ipin ucu açık bir şey değil. Şimdi tasarıma gelecek olursak bir Jetta'ya bakalım. Tabii Jetta'nın öbür tarafı bir göster. O araçla kıyaslıyor olsaydık Jetta'dan direkt Jetta derdim, kafamda bitirirdim. Jetta'da Comfortline paket, orta paket atlamamış olalım. Ön park sensörüdür, sis farıdır vesaire var. Mercek far vesaire yok. Öyle dikkat çekici krom detayları var fardan fara. Buralarda da piyano bilek detaylar var. Gündüz farda şurada sarı bir şekilde yanar, bunlarda beyaz xenon far vesaire. Zaten hak getire, öyle bir şeyler beklemeyin. Elantra'da da mercek far vesaire var. Gündüz led far vesaire yok. Şu altta sis gibi bulunan parçada gündüz farı yanıyor sarı bir şekilde. Ve burada da gri detaylar var. Şöyle bakacak olursak bence Elantra daha heybetli duruyor. Direkt ben buradayım diyor. İkisinde de zaten katlanır ayna vesaire özelliği yok bu paketlerinde. Burada şöyle bir ayrıntı var. Bunun camı inmiyor, bunun camı iniyor. Yani kumandadan camlar iner kalkar. Volkswagen'in artı yönlerinden bir tanesi. Test sürüşünü de isterseniz ikinci versiyon olarak bunu da çeker yayınlarız. Konfor vesaire olarak. Benim ufak tecrübelerden yararlanarak söyleyebileceğim, yine Elantra öne geçer. Ama şöyle bir şey de var, dezavantaj. Elantra 1.6 yakıtı birazcık içecekleri 7.5 litreye yakın. Yakar bence şehir içinde klima açık bir vaziyette. Jetta ise ortalama 5.5-6 litre. Yani 5.5 zorlanmadığı sürece neticede 1.2 motor 1.4 TSI bir motora sahip değil. Hemen böyle 5.5-6 litrelerde yakacaktır. Kaçış performans olarak ikisi de çok iyi. Ona bir şey diyemem. Şöyle Jetta'dan iç tasarımına bir bakalım. Gel baba. Jetta'da bizi 4 cam otomatiği, elektrikli aynalar, bagajı buradan açma opsiyonu, şuralarda deri detaylar, yarı deri koltuk detayı, kumaş falan oldukça güzel. Teri falan çeker yani. Fonksiyonel bir direksiyonumuz var. Bunda ekstra olarak, ikisinde de bu arada ufak tefek ekstralar var. Bunları anlatacağım. Bunda ekstra olarak ekran var. Video vesaire, geri görüş kamerası gibi özellikler mevcut. Aynı zamanda kadranda klasik çok kişi bilir. Bu şekilde arka park sensörü, ön park sensörü gibi özellikler var. Arka tarafını gösterelim hacim olarak. Arka tarafın hacmi de güzel. Burada artı olarak şu var. Dur. Merhaba. Arka hacmine bakacak olursak yine yarı deri koltuk bizi karşılıyor. Bu arada kolçağımız var. 2 tane bardaklığı var. Burada da bagaja erişebiliyoruz. Şöyle tekrar katlayalım. Burada klima menfezi var ve çakmaklık bulunuyor ve aynı zamanda ufak tefek şeyler koyabileceğiniz bir alan var. Şaft tüneli biraz yüksek ama çok da sorun olmaz. Üçüncü kişi biraz ayaklarını hissetmeyebilir. Direklerde vesaire airbag var. Emniyet kemeri ayarı var. Koltuklarda airbag var. Güvenli bir araç haliyle. Şöyle Elantra'ya bakalım. Elantra'da da bej bir koltuk döşememiz var. Yine koltuklarda, direklerde airbag mevcut. Ekranımız var ekstra olaraktan. Yarı dijital bir klimamız var. Far sensörü gibi özellikler Jetta'da olduğu gibi bunda da var. Sadece park sensörü yok. Geri görüş kamerası vesaire iki araçta da var. Şöyle de yarı bir deri var. İşte maksat deri olsun diye konulmuş bir deri. Burada da şöyle bir alanımız mevcut. Yine kolçağımız da bulunuyor. Buradaki dezavantajı söyleyecek olursak, arkada klima menfezi, çakmaklık gibi şeyler bulunmuyor. Artı olarak da söyleyecek olursak şaft tünelinin yüksekliği çok iyi. Ortadaki vatandaş Hakkari'ye kadar bile gitsen fark etmez bir uca, yani rahat bir şekilde gider. Anahtarlar da şu şekilde havada kararmak üzere. Aynı bagaj açmaya kadar ikisinde de bulunuyor. Şu açıya alayım seni. İkisinde bagaj açma tuşuna bastığımız zaman ikisinin de bagajları açılıyor. Bunun bir bagajı bir tık ağır. İki araçta da arka koltukları katlayabiliyoruz buradan. Ve iki araçta da aynı yerde bulunuyor. Şöyle yedek lastik de burada bulunuyor. Bununki biraz
el arabası gibi, tekeri gibi yani. Şöyle hemen indirelim. Bagaj da tam heybetli. Arkadaki difüzörü falan 10 numara. 4 egzoz çıkışı görünüyor ama 1 egzoz çıkışı var. Aksesuar olarak eklenmiş. Jetta'ya da bakacak olursak yine alan bu şekilde ve yedek lastik de burada bulunuyor. Koltuklar buradan katlanıyor. Burada da pazardan aldığınız şeyleri dağılmasın diye buraya koyabilirsiniz. Oraya da aynı şekilde koyabilirsiniz ya da oraya yangın tüpü, yardım çantası gibi şeyler de koyabilirsiniz. Eksi yönleri olacak. Bagaj hacminde 458 litre gibi bagaj hacmine sahip. Elantra tasarımda beni yakalıyor. Burada da 510 litre gibi bir bagaj hacmine sahip, şu şekilde göreceğiniz üzere biraz daha büyük bir alan. Yani 52 litre gibi bir hacim oynuyor ikisinin bagaj hacminde. Ekstra ekranın verdiği şeyle geri görüş kamerası bulunuyor. Arkada da park sensörü var. Elantra'da yoktu. Jetta'nın da arka kasaya bir bakalım. Arkadaş camın arkasına gitti. Açı dar olduğu için ortam biraz şey. Jetta'nın arkası da güzel. Ama ikisinin arasında kalırsak Elantra'nınki daha iyi. Elantra'ya git. Ona git. Bir de şunun arkasına bak. Şuradan bakacak olursak arkadan Totoş'una 10 numara diyebiliriz. Bence 10 numara ya, hiç uzatmayayım. At izi it izine karışmadan son bir detay daha vereyim. Bu araba boş paket, ekstra olarak çelik jant taktırmış birisi, önceki sahibi. Neticeye gelecek olursak ikisi aynı para. Şu anki günümüz piyasasında bir yerde 2013 otomatik 148 binde bir araba var. Bir yerde 2017 model 85 binde manuel bir araba var. Ben burada yakıt bilmem ne olayına gidersem Jetta'yı tercih ederim ama görüntü ve model, kilometre gibi şeylere, detaylara girecek olursam sonuna kadar Elantra diyeceğim. Çünkü şöyle, iki aracı bir daha al. Karar sizin. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Buralardan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.